Şöyle bırakıyorum. Dilerseniz üzerine biraz ceviz içi de bırakabilirsiniz bu şekilde. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Ben şimdi doku testine geçeceğim arkadaşlar. Bunu kenara ayırıyorum. Bir tabak daha koyuyorum ve size dokusunu göstermek istiyorum. Şimdi tadına bakacağız birlikte. Şöyle. Artık arkadaşlar ben bunu elime alacağım. Size iç yüzeyini göstermek için. Yoksa görünmeyecek. Şerbetini çekti ki şöyle bölüyorum. Bakın içi ne kadar güzel sulu sulu. Çiğ kadayıfım var arkadaşlar. 1 santim büyüklüğünde kesiyorum. Daha sonra bunun açılması o kadar kolay olur. Şimdi kesmiş olduğum kadayıfımı şöyle bir havalandırıyorum. Her tel birbirinden ayrıldığından emin olduktan sonra tepsimizi seriyoruz. Fanla fırında 180 derecede kavrulmaya gidiyor. Merhaba arkadaşlar. Serveyi Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere kavrulmuş kadayıfla irmikli çok güzel bir tatlı hazırlıyorum. İçinde ceviz de olduğu için baklavayı aramayacaksınız bu tarifte. Pratik, kolay ve lezzetli. 3 su bardağı şekerim var. 4. su bardağı şekerimi de ilave ediyorum. Üzerine 4 su bardağı da su ilave ediyorum. Karıştırıyorum şekerim eriyene kadar. 3 4 4'e 4. Şerbetimizin şekeri eriyene kadar karıştırıyoruz. Sonra kaynamaya bırakıyoruz. Şöyle kalın bir dilim limonumun önce suyunu sıkıyorum. Şöyle güzelce elimle. Daha sonra bu kabuğu da içine atıyorum ki bakın biraz da yeşili var. Limon kokusu şerbetimize geçsin. 5 dakika kısık ateşte kaynayacak, şerbetimi söndüreceğim. Fırında bakın ne kadar güzel. Hiç yağ koymadan bu şekilde kavurdum. Soğumasını bekliyorum. Tatlımın yapım aşaması. 4 adet yumurtam var. Yarım su bardağı 100 mililitre toz şekerim var. Hepsini birlikte kar haline gelene kadar çırpıyorum. Önce sıçramaması için şöyle yapıyorum. Daha sonra bir çay bardağı zeytinyağı kullanıyorum. Siz ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. 1 su bardağı yoğurt kullanıyorum. İkisini düşük devirde çok az çırpıyorum. Düşük devirde. 1 su bardağı un, 200 mililitre, bir vanilya, irmik olduğu için 2 paket kabartma tozu kullanıyorum ve hepsini birlikte eliyorum. Daha sonra karıştırıyorum. Yoğunluğuna göre un ilavesi yapabilirim. Ama önce irmiği koyacağım. 1 su bardağı 200 mililitre irmiğim var. İrmiği de güzelce yedirdikten sonra bakın yoğunluk bu şekilde. Şimdi 1 su bardağı kadayıfımı kavurmuş olduğum fırında kadayıfımı ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Bunun markasına göre bu değişkenlik gösterebileceği için yoğunluğu size göstereceğim. Siz kendiniz karar vereceksiniz. Şu anda 1 bardak un girdi. Fakat bakın bu yeterli değil. Biraz daha un ilave edeceğim. Şöyle yarım su bardağı da, tam yarım su bardağı değil, un ilave ediyorum. Hepsini birlikte karıştırıyorum. Şimdi kıvam güzel oldu bakın. Çünkü içerisine 1 su bardağı ceviz gireceği için cevizi tutması gerekiyor arkadaşlar. Cevizinin çok sıvı olursa ceviz dibe çöker. Şimdi hepsini birlikte karıştırıyorum ve hazır. Kıvam bu arkadaşlar. Bakar mısınız?
Şimdi önceden yağlamış olduğum tepsime yerleştiriyorum. Şöyle hiç kenarda malzememiz kalmasın ve tepsimizin ortasına bıraktıktan sonra şekil vereceğim. Şöyle tepsime yerleştiriyorum. Tamam. Fazla kavurmuştum arkadaşlar. Bunu da bir dahaki tariflerimde kullanacağım. Hazır. Üzerine şöyle kavurmuş olduğumuz kadayıftan serpiyoruz. 2 avuç kadar yeterli oluyor. Yalnızca her tarafına eşit bir şekilde gelmesine lütfen özen gösterin. Üzerine bırakmış olduğumun da ölçüsünü açıklamalar bölümünde yazacağım. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişmeye gidiyor. İlk sıcaklığının geçmesini bekliyorum. Bu arada da kürdan testini yapıyorum. Bakın hiç yapışmadı. Tatlım keki pişti, fırından çıktı. Şimdi 5 dakika soğumasını bekliyorum. Şerbetini vereceğim. Bakar mısınız ne kadar güzel nar gibi kızardı. Fırının orta katı da koydum. Eşit şekilde pişti. Şimdi şerbet verme aşaması. Evet arkadaşlar, tatlım 6-7 dakika oldu. Fırından çıkalı. Şimdi şerbetini veriyorum. Şerbetim soğuk. Tatlım fırından çıktı. Bakın hemen çekti, kenarları kurudu. Şu kenarlarını daha fazla çekti. Tatlımız 2 saat sonra sunuma hazır şekilde gelecek. Tatlım 3 saat dinlendi. Şimdi kesme işlemi. Şöyle ortalıyorum. Tatlım çok güzel şerbetini çekti arkadaşlar. Şöyle tatlımın ilk parçasını çıkarmaya çalışıyorum. Evet, sizin için. Buyurun. Şöyle bırakıyorum. Dilerseniz üzerine biraz ceviz içi de bırakabilirsiniz bu şekilde. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Ben şimdi doku testine geçeceğim arkadaşlar. Bunu kenara ayırıyorum. Bir tabak daha koyuyorum ve size dokusunu göstermek istiyorum. Öncelikle şuna bakar mısınız arkadaşlar? Dibinde kalanı nasıl yumuşacık oldu. Ve şerbetini o kadar güzel çekti ki. Arkadaşlar bir dilim alıyorum. Şimdi tadına bakacağız birlikte. Şöyle. Artık arkadaşlar ben bunu elime alacağım. Size iç yüzeyini göstermek için. Yoksa görünmeyecek. Şerbetini çekti ki. Şöyle bölüyorum. Bakın içi ne kadar güzel sulu sulu. Arkadaşlar şu iç dokusuna bir bakar mısınız lütfen? Bakın sünger gibi yumuşacık. O kadar güzel pişti ve şerbetini o kadar güzel çekti ki. Şimdi sizin için üstteki kadayıflar çıtır, içi yumuşacık. Ay kusura bakmayın, elimle yiyorum. İçinde bir bardak ceviz var. Bu tatlı gerçekten ama gerçekten söylüyorum arkadaşlar, süper bir şey. Bakın.
Lokum lokum. Deneyecek olan herkese bu tatlıyı öneriyorum. Buyurun, afiyet olsun. Evet arkadaşlar, muhteşem baklava tadında ama baklava olmayan bu muhteşem lezzeti sizlere öneriyorum. Bakar mısınız şu güzelliğe? Şerbetini ne kadar güzel çekti. Evet arkadaşlar. Tel kadayıf ve irmik şerbetini o kadar güzel çekti ki bakarsınız sünger gibi oldu. Yumuşacık iç dokusu, üzeri de tel kadayıfı çıtır çıtır. Bu güzel tarifi sizlere öneriyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz lütfen Serve'nin mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Lütfen Serve'nin mutfağını izlemeye devam edin. Puan vererek destek verirseniz çok sevinirim. Çok teşekkür ederim.